Sence bir yangının söndürülmesi en fazla ne kadar sürer? Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 62 yıldır devam eden bir yangının bir kasabanın sonunu nasıl getirdiğini öğrenmeye hazır ol. Birazdan tanık olacakların ormanların, şehirlerin ve hatta bazen kıtaların kaderini kökünden değiştirebilecek güçteki yangın felaketinin bir kasabayı hayalete dönüştürme hikayesi. Kara Elmas. Centralia, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı bir hayalet kasaba. Centralia, Pensilvanya'nın en az nüfusa sahip belediyesidir. Zira 2022'de yapılan nüfus sayımına göre kasabanın güncel nüfusu 4. Ancak kasaba her zaman böyle ıssız değildi. Bir zamanlar oldukça ihtişamlı günler yaşayan bu kasaba kömür madenciliğiyle ünlüydü. Centralia 1890'lı yıllarda civarında yaklaşık 2800 sakini, 2 tiyatrosu, 5 oteli, 7 kilisesi, 27 barı, 1 bankası, 1 postanesi ve 14 marketi olan gelişmiş bir kasabaydı. Kasaba antrasit kömür üretiminde Pensilvanya'da zirveye ulaşmıştı. Çünkü bölge dünyanın en büyük antrasit yataklarının üzerinde yer alıyordu. Parlak, sert, temiz yanan, yüksek verimliliğiyle ünlü bu cevherin kasabanın altında yuva yapmış uykudaki bir canavar olduğu yakında anlaşılacaktı. Gerileme ve sadakat. ABD 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde Centralia'dan birçok genç orduya katıldı. Haliyle iş gücü ani bir düşüş yaşamış, bu da madencilik faaliyetlerinin sekteye uğramasına sebep olmuştu. Savaşı takip eden yıllarda patlak veren 1929 ekonomik buhranı da adeta tuz biber oldu. Maden şirketlerinin güç kaybetmeye ve bir faaliyetlerini durdurmaya başlamasıyla bölgede kaçak madencilik kaçınılmaz hale geldi. 1900'lerin ortalarına gelindiğinde antrasit kömür talebinin düşmesi ve birçok madencilik işinin başka yerlere taşınmasıyla kasaba hepten düşüşe geçti. Zamanla petrol ve gaz birinci sınıf ev ısıtma yakıtları olarak antrasitin yerini aldı. 1950'lere gelindiğinde eyaletteki antrasit madenlerinin çoğu terk edilmişti. Girişler çöktü, tüneller molozla dolmaya başladı. Tüm bunlara rağmen 1950'lerde kasabanın nüfusu yaklaşık 2000'di. Halk kasabalarına büyük bir sadakatle bağlı kalmış, ailelerini bu sıcak kasabada büyütmeye devam etmişti. Yaşanan hiçbir felaket bu kasabayı dize getirememişti. Ta ki her şeyin değiştiği 27 Mayıs 1962 gününe kadar. İlk kıvılcım. 27 Mayıs 1962. Centralia kasabası sakinleri için sıradan bir gündü. Kasabada yaşayanlar büyük bir heyecan içinde ertesi gün yapılacak olan Memorial Day için son hazırlıklarını yapıyordu. Her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş olan Amerikalıların anıldığı bu etkinlik için o yılda titiz bir hazırlık yapılmıştı. Yetkililer temizlik işleri kapsamında kasaba sakinlerinin şikayeti üzerine kasaba çöplüğündeki çöp yığınının kaldırılması talimatını vermişti. Bu işlem kasabaya ulaşan kötü kokuyla birlikte fare ve benzeri haşeratlar için çözüm olacak oldukça basit bir işlemdi. Yani öyle olması gerekiyordu. Ancak hiç beklenmedik bir şey oldu. Bu iş için tutulan işçiler kasaba çöplüğünü temizlemenin kuşkusuz en hızlı ve en kolay yolu olan yakmayı seçtiler. Bunun hiç de iyi bir fikir olmadığı kısa süre içinde anlaşılacaktı. Çalışanlar çöpleri yakmış, büyük çöp yığını kısa süre içinde küle dönmüştü. Vazifelerini yapmış olmanın rahatlığıyla bölgeden ayrılmaya hazırlanan işçiler tuhaf bir şey fark etti. Çöp yığınından geriye külden başka hiçbir şey kalmamıştı, ancak halen göğe duman yükselmeye devam ediyordu. İşçiler küllerin altında ateşi besleyen köz olduğundan şüphelenip yangını söndürmeyi denediler. Ancak ne yaptılarsa işe yaramadı. Toprak adeta burnundan soluyor gibiydi. Dumanın bir süre daha tütüp sonrasında durulacağından emin olarak bölgeden ayrıldılar. Neticede tüm çöpler küle dönmüştü ve toprakta yanan bir ateş yoktu. Duman da er ya da geç yok olacaktı. Kıymetli bir atasözümüz sayesinde o dumanın bir kaynağı olduğunu tahmin etmiş olmalısın. Ateş olmayan yerden... İşçiler haksız sayılmaz çünkü çöplerin olduğu yerde artık bir yangın yoktu. Yangın yerin altındaydı. O ilk kıvılcım uyuyan bir devi uyandırmıştı. Kasabanın altında bir labirent gibi uzanan kömür madeninde bir yangın başlamıştı. Bir zamanlar bu kasabayı istihdam olanakları bakımından cennete çeviren şey, şimdi bir cehennemin ateşini körüklemeye başlamıştı. 1929 buhranı zamanı patlak veren kaçak madenler yangına müdahaleyi imkansız kılıyordu. Zira yerin altında sayıları ve konumları tam tahmin edilemeyen tüneller birbirine bağlanıyor, ateşi besleyecek olan oksijenin yeraltı dolaşımını sağlıyordu. Müdahalede yaşanacak en ufak bir gecikme yangının kasabayı ele geçirmesine sebep olabilirdi. Yetkililerin işi çok zordu. Yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlatıldı. İtfaiyeciler tam 20 yıl boyunca kapsamlı 8 girişimde bulundu.
Önce hendekler kazdılar. Ancak yangının hızına yetişmeleri mümkün olmadı. Ardından toprakta delikler açarak oksijeni kesmek için ıslak kum, çakıl, çimento bulamaçları ve uçucu kül dökmeye başladılar. Ancak kasabanın altı maden tünelleriyle delik deşik edilmişti. Her boşluğu doldurmak mümkün değildi. Üstelik kömür yangınları 550 derece sıcaklıkları aşabildiğinden çoğu dolgu malzemesi yanmakta ve yer altında daha fazla boşluk bırakmaktaydı. Sonraları jeologlar yangını tanımlamak için yüzlerce keşif sondajı yaptılar. Yangının ilerlediğini düşündükleri yol boyunca büyük bir hendek kazdılar. Ancak yangın çoktan hendeğin ötesine yayılmıştı. Hatta bazı eleştirmenler bu kazının yangının havalandırılıp büyümesine sebep olduğunu iddia etti. Geriye akla gelen en basit yöntem kalmıştı: alanı suyla doldurmak. Ancak Centralia gibi karmaşık ve iyi drenajlı bir alanı su altında bırakmak neredeyse imkansızdı. Yangının ısısını dağıtmak için yıllarca su pompalanması gerekecekti. Son çözüm olarak 45 katlı bina derinliğinde bir çukur kazmayı düşündüler. Ancak maliyet hesaplandığında bu plan da suya düşecekti. Zira bu işlem 660 milyon dolara patlayacaktı ki bu da kasabanın mülklerinin tamamının değerinden de fazlaydı. Elde tek seçenek kalmıştı: direniş. Halk bu felaketi de göğsünde yumuşatmış ve yangının yol açtığı her şeyle barışmıştı. Kasabanın toprağı adeta ateş saçıyordu. Ağaçlar bir yana, toprak bile yanmaktaydı. Yangın yollarda derin yarıklar açıyor, bu yarıklar da kasabaya devamlı olarak duman sızdırıyordu. Kasaba adeta bir sis makinesi tarafından dumana boğuluyor. Halk buna rağmen yurtlarına karşı akıl almaz bir bağlılık örneği sergiliyordu. Anlaşılan o ki yangın önceleri felaketten çok merak uyandırıcı bir gelişme olarak kabul görmüştü. Yangın onların hayatının fonu olmuş gibiydi. Belki de halk yangının er ya da geç sona ereceğini, onlara zarar vermeyeceğini düşünmüştü. Ocak ayında sıcacık olan bu toprakta domates yetişiyordu. Zeminin daimi sıcaklığı halkı kış aylarında kar küreme derdinden de kurtarmıştı. Sonra işler tatsız bir hal almaya başladı. Kasaba sakinleri bodrumlarından sızan karbon monoksit nedeniyle evlerinde bayılmaya başladı. 1979 yılına gelindiğinde halk sorunun boyutunun farkına varmaya başlayacaktı. O zamanki belediye başkanı ve aynı zamanda da bir benzin istasyonu işletmecisi, yakıt seviyesini kontrol etmek için yeraltı tanklarına bir yağ çubuğu soktu. Çubuğu geri çektiğinde ise bir şeylerin ters gittiğini anladı. Ardından tanka bir termometre indirdiğinde tanktaki benzinin sıcaklığının 172 derece olduğunu fark etti. Doğal olarak bu olay kulaktan kulağa yayıldı. Tedirgin halk yavaş yavaş kasabayı terk etmeye başladı. Ardından 1981'de 12 yaşındaki bir çocuk evinin bahçesinde aniden gözden kayboldu. Yerde bir delik açılmış, zavallı çocuk yoğun bir gaz bulutunun içinde gözden kaybolmuştu. Çocuk bir ağaç köküne tutunarak kendini kurtarmıştı. Ancak bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Centralia'daki hemen hemen herkes en radikal çözümü kabul etmek zorunda kaldı. Madenin yanmasına izin vereceklerdi. Yangın kalacak, onlar gidecekti. Terk ediş. Yangın Centralia halkı için sağlık ve güvenlik tehlikeleri oluşturmaya başlayınca bölgedeki mülkler için kamulaştırma kararı çıkartıldı. Halkın önemli bir kısmı kasabayı terk etti, boşalan evler de yıkıldı. Ancak birkaç kişi kalma hakları için dava açtı. Davalar yaklaşık 20 yıl daha devam etti. Bu süre zarfında kasabanın nüfusu insanlar evlerini terk ettikçe veya evlerinden tahliye edildikçe azalmaya devam etti. 2013'te dava sona erdi ve kalan 8 sakinin hayatta oldukları sürece kasabada kalmalarına izin verildi. Evleri onların ölümünün ardından yetkililer tarafından yıkılacak ve Centralia kasabası tarihin tozlu rafları arasında yerini alacak. Tüm risklere rağmen şehirde kalmayı seçenler yangının kendilerine ulaşacağından endişeleniyor. Uzmanlarsa zamanla kömürün tükeneceği veya yangının yeraltı suyuna ulaşacağı kanısında. Bu cehennemvari manzara, bir zamanların kömür cevheri olarak bilinen kasabasını korkutucu olaylara hayranlık duyan turistler için cazibe merkezine dönüştürüyor. Boğulma veya toprak tarafından yutulma tehlikesine dair olan tabelayı hatıra olarak çalan turistler için bu bir macera olsa da ani çöküntüler tarafından yutulmaları hala mümkün. Turistler ve muhabirlere ek olarak çatlakların etrafında oluşan volkan benzeri mineralleri ve ısı seven bakterileri incelemek için bilim insanları da Centralia'ya geliyor. Bölge yoğun ilginin odağında olduğu için kasabalıların kendilerini bir sergi gibi hissetmeleri kaçınılmaz. Ama işin iyi tarafından bakıyorlar. Kimsenin resmi olarak mülkü olmadığı için emlak vergisi ödemiyorlar ve asla park yeri sorunu çekmiyorlar. Yangının izlerini en çok taşıyan yer bir mezarlık. Bu durum kasabada yerel bir esprinin türemesine de yol açmış. Centralia, aynı zamanda hem gömülebileceğiniz hem de yakılabileceğiniz tek yer. Ekstra ücret ödemezsiniz. Bir zamanlar kasabanın gözdesi olan gönüllü bir itfaiye aracı yola çıkmaya hazır duruyor.
Belediye Başkanı Mervin bu ikonik manzarayı şu sözlerle özetliyor. Elbette söndürecek bir yangınımız yok. Sentralya'daki ateş püskürten canavar 1962 Mayıs'ından bu yana faal. Toprak pişiriyor, zehirli gazlar havaya karışıyor, insanları ve hatta arabaları yutacak kadar büyük delikler açılıyor. Yangın onu besleyen 25 milyon tonluk kömür yatağı tükenene kadar 3700 dönümü kapsayan bir alan boyunca yanmayı sürdürecek. Uzmanlar bunun 250 yıl sürebileceğini öngörüyor. Kasaba adeta cehennemin 100 metre üstünde pek fazla komşuları olmayan 4 inatçı kasaba sakiniyle hayata tutunuyor. Doğa bir kez daha insan eliyle yaratılan bir felaketle uyanıyor ve ürkütücü heybetini bizlere hatırlatıyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.